Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimize kara kaleme giriş yaparak başlayacağız. İlk defa çalışacak olanlar için ya da zorlananlar için bir başlangıç olacak. Öncelikle nelere ihtiyacımız var, hemen onları söyleyeyim. Eğer kullanacağımız zemin düz değilse bir duralit kullanabiliriz. Kendinize bir duralit edinin. Küçük bir kağıtla başlayacağız. Büyük bir kağıda gerek yok başlangıç için. Yine bir kaleme ihtiyacımız olacak. Kalemimiz yumuşak bir kalem olmalı, rahat kullanabileceğimiz bir kalem olmalı. Bunun için size önereceğim 2B, 3B, 4B diye giden resim kalemleri. Neden bunları kullanacağız? Hem yumuşak olmasından dolayı hem de birçok tonu içinde yakalayabileceğimiz için. 2B, 3B, 4B diye gitmesinin nedeni de açıktan koyuya giderek koyulaşan kalemlerdir. Kömüre doğru gider tonları. Şimdi bir kalemin birçok tonu olduğunu birazdan göreceğiz. Öncelikle kalemi nasıl tutacağız, nasıl kullanacağız, elimizi nasıl tutacağız, kolumuzu nasıl kullanacağız bunları görelim. Bir defa çok yumuşak tutmamız gerekiyor. Yazı yazar gibi değil de kalemi elimizin içerisinde çok yumuşak tutmamız gerekiyor, rahat tutmamız gerekiyor. Elimizi rahat bir şekilde hareket ettirmemiz gerekiyor. Bununla birlikte tabii ki kolumuz da gördüğünüz gibi rahat hareket edecek. Sadece bilekten çalışmayacağız. Yeri geldikçe bunu yapacağız ama genelde kolumuz rahat olmalı. İsterseniz öncelikle önemli olan çizgileri nasıl yumuşak kullanacağımızı görmemizdir. Eğer bu rahatlığı yakalarsak obje çalışmasına da geçeceğiz. Daireler çizin bol bol. Sağdan sola, soldan sağa, iç içe geçmiş daireler, elipsler. Sağdan sola, soldan sağa çizgiler, yukarıdan aşağı. Burada amacımız çizgiyi kontrol altına alabilmeyi öğrenmektir. Ve birçok çizgiyi kullanacağız. Bunları sık sık tekrarlayın. Bakın bunu çizerken kolum da elimle birlikte hareket ediyor. Yani sadece elim değil, kolum da birlikte hareket ediyor. Bu bize rahatlık sağlayacaktır. Eğer kolumuzu rahat hareket ettiğimizi, çizgileri istediğimiz şekilde kullanabildiğimizi düşünüyorsak o zaman obje çalışmasına geçebiliriz demektir. Şimdi bir kalemde ne kadar çok ton olduğunu birlikte göreceğiz. Bir kalemin ne kadar çok tonu olduğunu koyudan açığa doğru gidiyorum. Görüyorsunuz bir kalemin birçok tonu var. Bunu niçin kullanacağız? Çizeceğimiz objeye ya da nesneye derinlik kazandırmak, hacim kazandırmak için tonlardan yararlanacağız. Öncelikle sağlam bir desen çizmemiz gerekiyor. Basit bir şeyle başlayacağız, zor olanla değil. Bir kupa olabilir, herhangi bir çay bardağı olabilir kullandığımız ya da kullanacağımız. Ben bu kağıdı kenara bırakıyorum ve yeni bir kağıt alıyorum. Küçük bir kağıt bizim için yeterli. Şimdi kupamızı çizerken nasıl göründüğüne önce dikkatlice bakalım. Ağız kısmı yuvarlak sizin de gördüğünüz gibi. Aynı şekilde bardağımızın ya da kupamızın alt kısmı da üst kısmına paralel. Sağ tarafı da sol tarafına paralel. Üst yuvarlaksa alt da yuvarlak. Sağ düz görünüyorsa sol da düz görünür. Her zaman birbirine paraleldir. Bir de bakış açısı çok önemli. Yukarıdan baktığımız zaman düz yuvarlak görürüz ama eğer karşıdan bakıyorsak daha elips şeklinde görürüz. Yuvarlak göremeyiz. Bakın birlikte görelim. Ben yavaş yavaş bardağı eğiyorum. Eğdikçe o yuvarlaklık kaybolup elips şeklini aldığını göreceksiniz. Gördüğünüz gibi. Hiçbir zaman karşınıza koyduğunuz objenin içini görebilmek için ya da farklı şekilde görebilmek için uğraşmayın. Sabit bir şekilde durun ve hiç sağa sola eğilmeden ya da yukarı aşağı yönünüzü değiştirmeden gördüğünüz gibi çizmeye çalışın. Evet, başlayalım isterseniz. Bol bol çizimler yaptıktan sonra, çizgi çalışmaları yaptıktan sonra benim gördüğüm bir elips. Ben yuvarlak görmüyorum şu an. Siz yukarıdan
baktığınız için daha yuvarlak görüyor olabilirsiniz. Evet, yumuşak çizgilerle başlayacağım. Bakın çok çizgi kullanıyorum. Bunun nedeni, buna biz araştırma çizgisi diyoruz. Doğru çizgiyi bulabilmek için bunu yapıyoruz. Araştırma çizgilerini, doğru çizgiyi bulduğumuz zaman da daha belirgin bir hale getireceğiz bu çizgiyi. Evet, bir elips çizdim. Yumuşak bir şekilde çizdim ve aşağı doğru düz iniyorum. Eğer siz zorlanıyorsanız bu elipsi çizmekte, düzgün olmuyorsa, kimi yukarıda diğer başlangıç ve bitiş farklı yönde oluyorsa, eğrilikler hissediyorsanız düz bir çizgi çizerek ortadan bunu eşitleyebilirsiniz. Yine yukarıdan aşağı doğru, sağdan sola doğru çizeceğiniz çizgilerle dengeleyebilirsiniz. Evet, bu şekilde olduğu gibi. Evet, birbirine paralel olan çizgilerimi çiziyorum. Bardağımın sağ kenarını, sol kenarını belirliyorum. Çizgilerimin bazıları yukarıdan aşağıya, bazıları sağdan sola, fakat sağdan sola doğru, soldan sağa ya da sağdan sola doğru giden çizgilerimin yuvarlak olduğunu belki dikkat etmişsinizdir, belki dikkatinizi çekmiştir. Bunun nedeni de bardağın şeklinden dolayıdır. Yuvarlak bir bardak olduğu içindir. Ama kenarları düz olduğu için aşağı doğru çektiğim çizgiler de düz çizgiler. Hacmi vermek için çizgi yoğunluğunu kullanıyorum. Bardağın kenarlarında daha yoğun ve sık çizgiler, ortaya doğru daha az çizgiler kullanıyorum. Bunun nedeni de sık olan çizgiler koyu tonları elde etmemize yardımcı olacak. Seyrek kullandığımız çizgilerimiz de açık tonları elde etmemize yardımcı olacak ve hacim kazandıracak. Geriye doğru gittikçe bardak yanları daha koyu olması gerekiyor. O yuvarlaklığı verebilmemiz için. Evet, zemindeki çizgilerimiz de biraz baskın olacak. Çapraz çizgiler de kullanabilirsiniz. Fazla bastırmadan hafif hafif çapraz çizgiler kullanabilirsiniz. Evet, dilerseniz kupamızın kulpuna geçelim. Yukarıdan nasıl görünüyor bilmiyorum ama karşıdan baktığımda bu şekilde görüyorum. Sık sık bakın. Aklınızda kalanı sadece çizmeye çalışmayın. Sürekli bakmak önemli, doğruyu görebilmeniz için.
Bazen aklımızda yanlış şeyler de kalabiliyor. Ara sıra çizdiğiniz şeyleri geriden bakın. Bırakın çizmeyi, geriden bakın. Hatalarınızı daha iyi görürsünüz. Resmin içerisine çok girer ve dalarsanız hatalarınızı görmeyebilirsiniz. Ara sıra geriye çekilip bakmanız yol yakınken hatalarınızı düzeltmenize yardımcı olacaktır. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi koyu ve açık tonları kullandık. Birbirine paralel olan çizgileri kullandık. Işığı az gören yerlerde koyu tonları kullandık. Çok ışık alan yerlerde açık tonları kullandık. Ve yine açık ve koyuyu bardağımızın formunu vermek için kullandık. Evet. Umarım bu sizi zorlamamıştır. Eğer zorlanacağınızı düşünüyorsanız çok daha basit, çok daha düz şeylerle
çizimlere başlayabilirsiniz. Unutmayın, öncelikle bol bol çizgi çalışması yapacağız. Daha sonra objelere geçeceğiz. Moralinizi bozmayın ilk çalışmadan, çünkü bu tür çalışmalar emek ister, zaman ister, bol bol çalışmak gerekir, özverili olmak gerekir. Umarım çizdikçe siz de iyi bir yerlere geleceksiniz. Bir sonraki dersimizde daha farklı çalışmalarla yine birlikte olacağız. Bugünlük bu kadar. Hoşça kalın arkadaşlar.